Gençler dinden mi uzaklaşıyor, dindarlığın yanlış temsilinden mi? Gençler gerçekten dinden uzaklaşıyor mu? Yoksa aslında dinden değil de din adına gördükleri bazı yanlış örneklerden, baskıcı dilden, samimiyetsiz davranışlardan mı uzaklaşıyorlar? Bugün çok hassas ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çünkü son yıllarda özellikle gençler üzerinden sürekli aynı tartışmayı duyuyoruz. Gençler deist oluyor, gençler ateist oluyor, yeni nesil dinden kopuyor, inanç zayıflıyor. Peki bu cümlelerin tamamı doğru mu? Yoksa mesele biraz daha derin mi? Belki de gençler Allah inancından tamamen vazgeçmiyor. Belki de bir kısmı dinin kendisinden değil, dinin yanlış temsilinden, kötü anlatılmasından, baskıya dönüştürülmesinden, ahlakla desteklenmeyen dindarlık görüntüsünden uzaklaşıyor. İşte bu videoda tam olarak bunu konuşacağız. Önce veriye bakacağız, sonra şu soruyu soracağız. Gençlerin yaşadığı şey gerçek bir inanç kaybı mı yoksa temsil krizi mi? Bakın, Türkiye'de yapılan araştırmalar bize çok net bir şey gösteriyor. Gençler arasında klasik anlamda dindarlık, yani düzenli ibadet, muhafazakar kimlik ve kurumsal dine bağlılık zayıflıyor. Ama bu otomatik olarak gençlerin tamamı ateist oluyor anlamına gelmiyor. Konda'nın yıllar içindeki karşılaştırmalarına baktığımızda toplum genelinde kendini dindar olarak tanımlayanların oranında bir düşüş var. Gençlerde ise bu düşüş daha belirgin. Mesela dindar muhafazakar gençlerin oranı yıllar içinde ciddi biçimde azalıyor. Düzenli oruç tutanlarda, düzenli namaz kılanlarda da düşüş görülüyor. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Bir insan namaz kılmıyor diye ateist olmaz. Bir genç kendini çok dindar diye tanımlamıyor diye Allah'a inanmıyor anlamına gelmez. Bir genç dini kurumlara mesafeli diye maneviyata tamamen kapalıdır diyemeyiz. İşte bizim kaçırdığımız nokta tam olarak burası. Türkiye'deki gençlik tartışmasında çoğu zaman bütün kavramlar birbirine karıştırılıyor. Deist, ateist, agnostik, inançsız, dindar değil ama inanıyor, ibadet etmiyor ama Allah'a inanıyor. Bunların hepsi aynı şey değil. Deizm en basit haliyle Tanrı'ya inanıp vahiy, peygamberlik, dini kurumlar ve geleneksel din anlayışı konusunda mesafeli durmak demektir. Ateizm ise Tanrı inancını reddetmektir. Bu ikisi aynı şey değildir. Türkiye'de gençler arasında görülen şey çoğu zaman doğrudan ateizmden çok dini temsil biçimlerine karşı bir mesafelenme gibi duruyor. Yani genç şunu söylüyor olabilir. Ben Allah'a inanıyorum ama bana anlatılan dindarlık biçimine güvenmiyorum. Bu cümleyi çok ciddiye almak gerekir. Çünkü bir gencin dinden uzaklaşmasının sebebi bazen felsefi bir tartışma olmayabilir. Bazen gördüğü çelişkiler olabilir. Bazen din adına konuşan insanların davranışları olabilir. Bazen baskı dili olabilir. Bazen aile içinde sevgiyle değil korkuyla verilen din eğitimi olabilir. Bazen de sosyal medyada karşılaştığı yüzeysel ama güçlü iddialar olabilir. Bugün gençler artık sadece aileden, okuldan, camiden, çevreden bilgi almıyor. YouTube, Instagram, TikTok, podcast, forumlar, yorumlar, kısa videolar, gençlerin dini sorularla karşılaştığı alan artık çok genişledi. Eskiden bir genç bir soruyu içine atardı. Bugün aynı genç Tanrı var mı? Dinler neden var? Kötülük problemi nedir? Evrim dinle çelişir mi? Mezhepler neden farklı? Dindar insanlar neden böyle davranıyor diye arama yapıyor. Ve karşınıza yüzlerce video çıkıyor. Kimisi dini savunuyor, kimisi dini eleştiriyor, kimisi bilim üzerinden anlatıyor, kimisi felsefe üzerinden sorguluyor, kimisi de sadece izlenme almak için çok keskin, çok kışkırtıcı başlıklar kullanıyor. Yani gençlerin inanç dünyası artık sadece evde ve okulda şekillenmiyor. Ekranda da şekilleniyor. Ama burada dindar insanların kendine sorması gereken çok ciddi bir soru var. Biz gençlere dini nasıl temsil ediyoruz? Sadece yasaklarla mı anlatıyoruz? Sadece
Korkuyla mı anlatıyoruz? Sadece sorgulama, inan diyerek mi yaklaşıyoruz? Yoksa akla, kalbe, merhamete, adalete, ahlaka ve samimiyete dayalı bir dil mi kuruyoruz? Çünkü gençler artık sadece söz dinlemiyor, davranışa bakıyor. Bir insanın ne söylediğinden çok nasıl yaşadığına bakıyor. Eğer bir kişi din adına konuşup adaletsiz davranıyorsa genç bunu görüyor. Eğer bir kişi ahlaktan bahsedip kul hakkı yiyorsa genç bunu görüyor. Eğer bir kişi tevazudan bahsedip kibirli davranıyorsa genç bunu görüyor. Eğer bir kişi merhametten bahsedip evinde, işinde, çevresinde kırıcı ve baskıcı oluyorsa genç bunu da görüyor. Sonra da şöyle düşünüyor. Eğer dindarlık buysa ben bundan uzak durayım. İşte burada mesele dinin kendisinden çok dinin temsil ediliş biçimine geliyor. Tabi şunu da dürüstçe söylemek gerekir. Her uzaklaşmayı sadece temsil hatası diye açıklamak da eksik olur. Bazı gençlerin gerçekten felsefi soruları var. Bazıları kötülük problemiyle boğuşuyor. Bazıları bilim ve din ilişkisini anlamaya çalışıyor. Bazıları kutsal metinleri sorguluyor. Bazıları kader, özgür irade, cehennem, adalet, mezhep, hadis, tarih gibi konularda cevap arıyor. Bu sorular küçümsenirse genç daha çok uzaklaşır. Bir gence böyle soru sorulmaz demek çoğu zaman o soruyu yok etmez. Sadece o genci başka cevap arayışlarına gönderir. Bu yüzden bugün dini anlatanın en büyük ihtiyacı bağırmak değil, anlamak. Korkutmak değil, açıklamak. Etiketlemek değil, dinlemek. Sen bozulmuşsun demek değil, bu soruyu neden soruyorsun? Gel beraber düşünelim diyebilmek. Çünkü gençler sadece cevap istemiyor, ciddiye alınmak istiyor. Veriler bize şunu söylüyor. Gençlerde dindarlık biçimi değişiyor. Kurumsal dine mesafe artıyor. Bazı gençlerde deist, agnostik veya ateist kimlikler daha görünür hale geliyor. Ama büyük çoğunluk hala tamamen inançsız değil. Yani ortada siyah beyaz bir tablo yok. Asıl tablo şu. Bir tarafta geleneksel dindarlık zayıflıyor. Bir tarafta bireysel maneviyat arayışı artıyor. Bir tarafta gençler sorguluyor. Bir tarafta dini temsil krizleri güven kaybı oluşturuyor. Bir tarafta sosyal medya bu tartışmaları büyütüyor. Bir tarafta da hala güçlü bir inanç zemini var. Yani mesele sadece gençler dinden çıkıyor meselesi değil. Mesele gençlerin dinle ilişkisini yeniden tanımlaması. Bugün birçok genç şunu söylüyor olabilir. Ben Allah'a inanıyorum ama bana sunulan kalıplarla barışık değilim. Bu cümleyi düşmanlık olarak değil, uyarı olarak okumak gerekir. Çünkü belki de gençlerin bir kısmı dini terk etmiyor. Dinin daha sahici, daha ahlaklı, daha adil, daha anlaşılır, daha samimi bir temsilini arıyor. Peki aileler ne yapmalı? Birincisi çocuklarının sorularından korkmamalı. İkincisi her soruyu isyan gibi görmemeli. Üçüncüsü dini sadece emir ve yasak listesi gibi anlatmamalı. Dördüncüsü önce kendi davranışıyla örnek olmalı. Çünkü çocuklar ve gençler söylenen dini değil, yaşanan dini görüyor. Eğer evde sevgi yoksa genç dini cümlelerde soğuk algılayabiliyor. Eğer evde adalet yoksa genç adalet anlatımına inanmayabilir. Eğer evde merhamet yoksa genç merhamet vaazını samimi bulmayabilir. Eğer evde sürekli baskı varsa genç dini de baskıyla özdeşleştirebilir. Bu yüzden gençlerin inanç meselesi sadece gençlerin meselesi değildir. Ailelerin, eğitimcilerin, din görevlilerinin, içerik üreticilerinin, toplumun tamamının meselesidir. Ve belki de en önemli soru şudur. Biz gençlere dini sevdiriyor muyuz? Yoksa dinden soğutuyor muyuz? Bakın, bir genci kaybetmek bazen bir tartışmayı kaybetmekle başlamaz. Bazen onu dinlememekle başlar. Bazen onun sorusunu küçümsemekle başlar. Bazen onu hemen etiketlemekle başlar. Sen deist olmuşsun, sen ateist olmuşsun, senin imanında sorun var, sen çok sorguluyorsun. Bu cümleler bazen cevap değil, duvar olur. Oysa gençlerin ihtiyacı olan duvar değil, köprüdür. Dindar bir dil sadece doğru bilgi vermekle güçlü olmaz.
Aynı zamanda adaletli, merhametli, tutarlı ve samimi olursa güçlü olur. Çünkü temsil tebliğin sessiz tarafıdır. Bir insanın davranışı bazen saatlerce anlatılan konudan daha etkili olabilir. Bugün gençler dinden mi uzaklaşıyor? Kısmen evet, özellikle klasik dindarlık, ibadet düzeni ve kurumsal bağlılık açısından bir mesafe var. Ama gençler tamamen inansızlaşıyor mu? Veriler bunu çok daha sınırlı gösteriyor. Asıl büyük mesele şu. Gençler dinin temsil ediliş biçimini sorguluyor. Dini anlatanların samimiyetini sorguluyor. Ahlak ile söylem arasındaki farkı sorguluyor. Ve artık bu soruları tek başına değil, dijital dünyanın içinde milyonlarca içerik arasında soruyor. O zaman bize düşen şey panik yapmak değil. Bize düşen şey daha dürüst, daha açık, daha bilgili, daha merhametli ve daha samimi bir dil kurmak. Çünkü gençleri sadece susturarak kazanamayız. Gençleri anlayarak, dinleyerek, doğru bilgiyle, güzel ahlakla ve sahici temsil ile kazanabiliriz. Videonun sonunda size şu soruyu bırakmak istiyorum. Sizce gençler gerçekten dinden mi uzaklaşıyor yoksa dinin yanlış temsilinden mi uzaklaşıyor? Yorumlarda kendi düşüncenizi yazın ama lütfen kırmadan, hakaret etmeden birbirimizi dinleyerek konuşalım. Çünkü bu mesele kavga ederek değil, anlayarak konuşulması gereken bir mesele. Bir sonraki videoda deizm ile ateizm arasındaki farkı daha sade ve örneklerle ele alabiliriz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konuyu düşünen bir yakınınızla paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.